Evet arkadaşlar, şimdi bir kafeye geldik. Kafedeyiz. Zanoza Cafe. Open Bar Zanoza. Open Bar Zanoza. Evet, şimdi bir kahve içeceğiz ve bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım, şöyle menüyü göstereyim size. Kruvasan mı güzel? Evet, çok lezzetli. Bu arada Margarita da yanımda. Еще раз. По English. Русский. Давай. Здесь очень вкусные круассаны с разными начинками. Вот. Ну, здесь не только просто круассаны, здесь и покушать можно, и супы, и вторые блюда. Вот. И чай выпить, и коктейли разные. Вот. Но круассаны здесь самые вкусные в Краснодаре. Tamam. Şimdi fiyatlar da şöyle. Bu mesela yemekler 370, 350, 830. Buterbrot krasnoy, ikroy. Kırmızı. Ikroy это что, Рита? Что? Ikroy это что? С икрой? Клевия. Havyar. Авиа. Ha, havyar. Kırmızı havyarlı sandviç gibi bir şey. 830 ruble, 300 lira. Hemen hemen. Burası tabii işte fiyatlar böyle. Burada normal işte yemekler 300'den başlıyor. Yine artarak gidiyor. 850'ye de var. Bu arada 1 ruble, ya 1 lira 3 ruble. Şöyle kahve, en ucuz kahveyi göstereyim mesela. Americano 200 mililitresi 180 ruble, 60 lira. Espresso 60 lira. Sütlüler falan hepsi değişerek fiyatları artıyor işte. Böyle bakalım burada şimdi ne yiyeceğiz. Kahvelerimiz geldi. Şöyle enteresan bir şey var. Elini böyle açıkta yıkıyorsun burada. Evet. Söylediklerimiz geldi. Ben bir ulitka. Bu ne, bunun Türkçesi yok ki. Poğaça. Bu da croissant ve latte. Ben muzlu söyledim. Sen neyli söyledin Rita? Mindalli değil mi? Mindal. Mindal yani bademli. Şöyle benimkisi bakın, cevizli, kuru üzümlü bir kek, poğaça tarzı bir şey. Lezzetli olduğunu umuyorum. Güzel. Evet, lezzetli. Burası, burada yedik, Zanoza Open Bar ve hesap 1000 ruble geldi. Bir çörek, bir kruvasan, bir de 2 tane de kahve için 1000 ruble, yani 350 lira gibi bir rakam. Merhaba arkadaşlar, herkese merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler Krasnodar'dan yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere yine Krasnodar'da görülecek, gezilecek bazı önemli yerleri göstereceğim ve başlıyoruz. Krasnodar'da çok ilginç bir şey var. Bakın, şöyle eski Sovyet tarzı evler ve yani burası sanki bir hani Rusya'nın ortasında bir kasabada, şehirdeymişsiniz gibi bir his var. Hemen şöyle arka tarafında da gökdelenler falan var. Yani şehrin merkezi böyle iç içe girmiş durumda bu binalarla o binalar. Bakın şöyle klasik tarzda bir ev.
Bu caddenin ismi Oktyabrskaya, yani Ekim Caddesi. Şöyle, bugün yine Aralık ayındayız ve haliyle biraz daha serin bir hava var. Fakat yani Rusya'nın diğer şehirleriyle kıyasladığınızda Krasnodar'ın çok ılıman bir iklimi var. Burası da yine Krasnodar'ın tarihi, yani tarihi geçmişi olan caddelerinden bir tanesi. Hemen geçen bölümde yürüdüğümüz cadde ise yan tarafında. Yine oraya da geçeceğiz. Orada da size yine önemli bazı gezmemiz gereken yerleri göstereceğim. Güzel bir parka getirdim. Burası halkların nasıl denir? Halkların kaynaşması, halkların arkadaşlığı parkı diye geçiyor şu an. Square Druzhby, Krasnodar'da 19. yüzyılda burası bir pazarmış. Hemen şöyle etrafı da göstereyim size. Bir pazarmış. Şimdi ise bir park olarak, yani daha doğrusu Sovyetlerden sonra, Sovyetler zamanında burayı park yapmışlar ve şimdiki ismi de işte Arkadaşlık Parkı. Şöyle de bir heykel var burada. Şimdi halk bu heykelle anıyorlar bu parkı. İsmi yani Filli Park veya işte filin üstündeki çocuklu park gibi söyleyebiliyorlar. Rita, расскажи, как жизнь в Краснодаре? Жизнь в Краснодаре хорошо. Правда, пробки очень большие, сильные. Потому что очень много людей за последние несколько лет сюда переехало жить. Вот, а так, жить в Краснодаре всегда хорошо. Здесь можно и гулять, и отдыхать, и работать. Вот. Как ты думаешь, здесь дешевле или дорого? Ну, здесь дешевле, чем в Москве, но, например, дороже, чем в Майкопе там, или вот в других небольших городках Краснодарского края. Вообще, Краснодарский край, это, мне кажется, одно из самых как бы лучших мест в России. Краснодар — это столица юга России. Şurada arkadaşlar Женская одежда из Турции yazıyor. Yani Türkiye'den bayan giyim. Bu biraz burada işte hani kalitenin anlamı gibi bir şey oluyor. Eğer Türkiye'den geliyorsa kalitelidir gibi bakıyor insanlar. Bu arada bana son zamanlarda burada yaşamayla ilgili sıkça sorular soruyorsunuz ya da işte ev almayla ilgili. Bunlarla ilgili farklı videolar yapacağım. Yani daha doğrusu buradaki ev fiyatları ile ilgili bir video yapacağım. Ve yine tabi buranın gece yaşamını merak edenler var. Gece nasıldır? Gece bir sizin için dışarı çıkacağım ve oraları çekeceğim. Artık işin aslı ben eskisi kadar böyle dışarı çıkıp işte diskodur, gece kulübüdür falan eğlenmeyi sevmiyorum. Çok çekici gelmiyor bana ama çıkıp bir videosunu yapacağım. Tabi izin verdikleri sürece, yani her yerde çekim yapmaya izin vermiyorlar biliyorsunuz. Eğer verirlerse Krasnodar gece hayatıyla ilgili de bir video yapmayı planlıyorum. Şimdi Krasnaya Caddesi'ne gideceğiz. Size burada yine birkaç önemli yerleri göstereceğim. Ya daha doğrusu Krasnodar sokaklarına daldık. Bakalım insanlar burada nasıl yaşıyorlar? Sokaklar nasıl? Bunları hep beraber gezeceğiz, göreceğiz. Bu söylediğim gibi Oktyabrskaya Caddesi, yani Türkçesi Ekim Caddesi. Bu cadde boyunca zaten bakın şurada da var. Ve hemen hemen sağlı sollu her yerde sürekli şey görüyorum. Gelinlik satan gelinlik evleri, yani mağazaları görüyorum. Birçok
mağaza var. Yani burayı neredeyse hani şey diye isimlendirirsek, Gelinlik Caddesi veya Düğün Caddesi gibi isimlendirirsek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bakın şurada da bir tane var. Tabela takıyorlar. Var yani. Baktığında caddeler bence çok güzel. En önemli şey bir de burada temiz yani etraf. Bütün caddeleri temiz tutmuşlar. Yani az önce eşimin Margarita'nın söylediklerini duydunuz şehirle ilgili. Ve bence de ben zaten genelde söylüyorum. Benim Krasnodar'la ilgili en sevdiğim, yani burada yaşamakla ilgili en sevdiğim tarafı şehir yeşil. Yani havası falan güzel. Böyle şehrin içinde birçok park var. Bir önceki bölümü izlediyseniz zaten orada da söyledim. Onun dışında yarım saat, bir saat içerisinde çok güzel doğası olan yerlere ulaşabiliyorsunuz. Eğer biraz daha vaktiniz varsa. Mesela şöyle söyleyeyim. 5-6 saat içerisinde buradan işte Grozny'ye gidebilirsiniz. Daha başka doğayla iç içe şehirlere gidebilirsiniz. Ya da biraz daha işe abartıp bir 8-10 saat içerisinde Gürcistan'a, hatta Dağıstan'a bile ulaşabilirsiniz. O yüzden Krasnodar'ın hem konumu hem havası hem de şehrin sunduklarıyla bence çok yaşanılası bir yer. Az önce söylediğim şey bu işte arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle ufak eski tarihi evler varken hemen bir 200 metre ileride bir anda şehir merkezine girmiş oluyorsun. Bu açıdan değişik bir yer yani Krasnodar. Ama söylediğim gibi güzel. Что это, Арида? Филармония, musician theater. Нет, это филармония, musician theater. Filarmoni, yani Филармония. opera salonu. Opera salon. Evet. Opera salonu, evet, burası. Arkadaşlar bu bölge tam olarak eski Krasnodar diyebiliriz. Ve yani az önce geldiğimiz sokaktan, hatta bütün bu bölge neredeyse Sovyetler zamanındaki halini hala koruyor. Hiç değiştirmemişler. Güzel. Ahead of this opera salon long period. Это елки, хочешь фотографировать? Кто это? Дядьки? Compositor Ты хочешь тут? Grigori Ponomarenko is our Kubansky Давай тебя, compositor, потом ты. and he was the head of this opera salon Давай, влезай. really long period. And now this opera salon has name of this musician, of this compositor. Panamera mıydı, neydi? Ponomarenko. Ponomarenko. Tamam. Panamera aynı. This book house of Krasnodar. Now it's like shopping center among all these buildings in maybe 20 years ago, all these buildings, it was a house of books. Here was a lot of books selling. Banyatlı. Evet, Krasnaya Caddesi'ne geldik yine arkadaşlar. Burada birçok anıt, heykelcik var Krasnodar'la ilgili, Krasnodar tarihiyle ilgili. Bakın bu da ne kadar güzel. 3 boyutlu bir heykel çalışması yapmışlar. Cadde üstünde böyle çok modern ve güzel restoranlar var arkadaşlar. Burası da Otel Moskova. Ünlü otellerinden bir tanesi Krasnodar'ın. Tabii eski bir otel. Kalitesi çok iyi değildir diye düşünüyorum ama tam da bilmiyorum da ya. Ve şöyle sağında solunda 2 tane güzel restoran var. Gelirseniz değerlendirebilirsiniz burayı. Ve caddedeki ambiyans da böyle.
Şimdi şu ilerideki bina, şurası. Orası da Krasnodar'ın vilayet binası. Yani Krasnodar şehrinin yönetildiği bina. Şimdi onun önüne gideceğiz. Böyle burası yani şehrin en gezilesi, görülesi, en keyifli caddesi bana kalırsa. Özellikle gece soruyorsunuz ya, gece burada dışarı çıkın ya. Burada dışarı çıkarsanız çok güzel arkadaşlar edinebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Şu binada gördüğünüz arkadaşlar grafitiler var. Bunlar Sovyetler zamanında çok meşhur olan şeyler, kullanılıyormuş ve halen o dönemden bu zamana kadar halen devam eden ve gelmiş olan bir yapı. Şu anda da kütüphane, kitaplık olarak kullanılıyor burası. İşte vilayet binasına da geldik. Yani Krasnodar'ın yönetildiği yer burası. Geldik arkadaşlar. Yönetim binasının önüne şöyle bir Rusya yazısı var. Arkasında gördüğünüz heykel de yine Kazak Türkleri için yapılmış olan heykel. Kubanskoy Kazan Neşt bu yazıyor burada. Yani ne demek? Hemen bu binanın karşısında da park var. Bu park Eta Kakoy Park. Eta yakısını oturuyor şimdi. İmina Это имени Жукова. Имени Георгия Жукова. Georgia Zhukova Parkı. Geçelim yürü. Georgia Zhukova Parkı. Yine çabuk. Krasnodar'da Krasnaya Caddesi üstünde. Hemen de işte bu az önce gösterdiğim vilayet binasının önünde bu abimiz de Zhukov galiba. Zhukova, Georgia Zhukova. Это кто? Победоносец. Aa, o yukarıdakiymiş. Bu Santa Georgia'da. Bu Hristiyan inancındaki Aziz Georgi. Şu yukarıdaki de. Это покровитель воинства на Руси. А это Георгий Жуков, это был главнокомандующим российских войск во время Второй мировой войны. Понятно. 1996 yılında da ölmüş. Yani. Bu Eta Monument de la Second World War değil mi? Evet. İkinci Dünya Savaşı için yapılmış ve buradakilerin hepsi de İkinci Dünya Savaşı'nda yaşamını kaybeden askerler. İsimlerini yazmışlar. Ne bu? It is names of all Heroes. heroes of Second World War. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nın kahramanlarının isimleri burada tek tek yazmışlar. Bu parkı da onların anısına yapmışlar. Bu abi de yine İkinci Dünya Savaşı'nda önemli işler yapmış. O zamanki Sovyet Sosyalist Rusyası için. Şöyle. Orada da var. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nda tabii yüzlerce insan öldü. Birçok milletten öldü ama bunun en çok acısını çeken ülkelerden bir tanesi de Rusya oldu. Şurası da işte az önce bahsettiğimiz Krasnodar'ın yönetildiği yer.